Hallo Kankas, heute werde ich einen Kuchen für meine Frau backen. Rotadodo yolda, kırmızı pulsarla gazı açıyorum da taş fark etmez bana. Kamp ateşi gecemi aydınlatıyor kanka. Rota belli dostum, özgürlüğü açılan yolda. Hallo Kankas, heute werde ich einen Kuchen für meine Frau backen. Evet, Gemini'den kopya çektim. Şimdi eşim için bir tane kek yapacağım. Kek yapılışına dair hiçbir fikrim yok. İlk defa yapacağım. Bu yüzden YouTube amcadan kopya çekeceğiz. Bir tane ablamız varmış. Adı ne? Nefis Çay Saati. Bunun keki annemin yaptığı keke benziyor şu şekilde. Ben de onu yapmayı deneyeceğim. Bilmiyorum ne kadar yapabilirim, ne kadar yapamam. Umarım kızı yanlışlıkla öldürmeyiz, zehirlemeyiz. Şimdi kekimizin yapılışına geçelim. İzleyeceğim. Bir yandan yapacağım. Bu da ilk kek yapışım. Bu anı kaydetmek istedim. Bu kanalı biliyorsunuz ki ben aynı zamanda bir özel günleri topladığım bir kanal olarak da kullanıyorum. Zaten genelde böyle bir sabit takipçi kitlem, arkadaşlarım var sadece. Onun dışında millet izleyip geçiyor genelde uzun videolarımı. Genelde arkadaşlarım, eşim, dostum izliyor. Şimdi telefonumuzu koyalım. Malzemelerimiz benim tahminimce bu şekilde. Bir tane yarım yağlı süt aldım. İnşallah o doğrudur. Bir tane mikser çaldım eşimden. Bu zaten vardı. Bir bardak demişler. Donmuş. Şeker burada. Bu arada şeker bu olmazsa eğer ben bir tane yeni şeker de almıştım. Onu da yerini bulup onu da kullanabilirim eğer o olmazsa. Onun dışında lazımlıkları hemen getiriyorum ben. Siz burada bekleyin. Tabii ki yumurta lazım. Kardeşim bana 3 tane demişti ama pardon 4 tane demişti. Yok 3 mü demişti? 3 demişti. Videoda da 3 tane atıyor. Allah Allah, çok güzel. Ondan sonra olmazsa olmaz kek kalıbımız var. Olmazsa olmaz değil aslında, tepside de yapıyorlar ama ben böyle daha çok seviyorum. Annem çünkü böyle yapıyordu. Annemizin yaptığının birebir aynısının Temu versiyonunu yapıyoruz sizin için. Yaktığı kalorileri geri aldırmamız lazım. Çünkü biz onu panda olarak seviyoruz. Ben spora gideceğim. Benim de geri almam lazım. Boşa emek veriyoruz sanki. Tabii ki yok, bu değil. Bu ne oğlum? Ruben Zucker. Galiba bu bir tanesi. Sanıyorum ki. Birisi bu. Bir dakika, ben mikrofonumu alıp geldim. Evet arkadaşlar, şimdi geri geldim. Malzemelerimi tekrar gösteriyorum. Süt. Bu şekermiş. Sanırım bizim lazım olan şeker bu. Bu da un. Şimdi dil bilmeyince elime ne geldiyse yani tam mekanın Alman kürdü dedikleri ben alıyorum. Pardon, kurdu dedikleri ben alıyorum. Ondan sonra kabartma tozlarımız var. Vanilya var. Kabartma tozu daha var. Bilmiyorum kaç tane lazım olacak. Bir de şöyle bir şey buldum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da belki yaparız. Değerlendiririz yani. Bir bilgim yok ne olduğu ile ilgili. Şimdi videomuzu açtık. Abla ne diyor? Tamam, kek tarifi paylaşacakmış bizimle. Şimdi kek tarifini izliyoruz. Tamam, 3 tane yumurta kırıyoruz arkadaşlar. 3 tane yumurtamızı kırdık mı? Kırmadık. Çünkü daha tas ayarlamadık. Tamam. Şimdi tasımızı ayarlayacağız. Ben şöyle bir profesyonel aşçı çekimine göre ayarlayayım burayı hemen. Hop. Yumurta dedikleri arkadaş. Lan yumurtalar nerede? Yumurta dedikleri arkadaş nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu arada buradan kameramın çizikleri çok belli oluyor lensimin. Şuraya alacağım. Yumurta dedikleri tam olarak şöyle bir şey, bilmeyenler için. Bu yumurta, bak tavuğun kakası burada kalmış. Bu yumurta arkadaşlar. Şimdi bunu kırdık mı? Hop, açtık mı? Bak bu bir. Bunu nereye atalım? Bunu şuraya koyalım şimdilik. Atacağım ben bunu. 3 tane lazım bize sadece. Üçünde hop kırıyoruz 2. Şimdi bak. Hop kırdık mı 3. Dur, kıramadık. Oh. Hop kırdık 3. Tamam, 3 tane yumurtamız bak. 1, 2, 3. Saymayı biliyorsan kolay abi. Şimdi bunu kırdıktan sonra bunun içine atıyoruz 3 yumurtayı. Bak benim kafamda bir soru var. Siz de muhtemelen düşündünüz bunu. Neden direkt bunun içine kırmadık? Bunu ben de merak ediyorum ama ablamız böyle yapmış. Ben de böyle yaptım. Demek ki bir bildiği vardır yani. Dalga geçmek için demiyor. Ama aklıma geldi yani. Niye direkt bunun içine kırmadık ki? Şimdi tamam, bir su bardağı toz şeker. Şimdi su bardağı derken
Nasıl bir su bardağı olur? Bir su bardağı bir tane şurada vardı bizim. Su bardağımız şöyle, benimkisi. Karenin küçüklük bardağı. Bunu kullanabiliriz bence. Şimdi bu açtım. Bir su bardağı çok değil mi ya? Bakayım abla. Beyaz. Abla su bardağı diyor, tasla koyuyor. Ben ona tam... Bu şeker değil mi bu? Şeker tadı gelmiyor lan. Aa şeker, tamam. Güzel. Tam bizim şeker gibi. Şimdi videomuz da burada. Ablamıza selam olsun. Videoyu izleyeceğini sanmıyorum ama. Şimdi ya bir su bardağı bence bu kadardır ya, fazla. Şimdi kızı öldürmeyelim. Şakaydı, gerçek oldu olmasın. Şimdi şekerimizi döküyoruz üstüne. Tamam, şekerimizi döktük. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Şimdi şarjörleri takıyoruz arkadaşlar. Şarjörü takıyoruz bak. Artı şeklinde, ne demiş? Artı şeklinde. Tak 1. Hop tak 2. Şimdi karıştırma işlemine geçiyoruz diyecektim ama geçemiyoruz çünkü fişe takmadım ki. Ya bu makinenin iman gücüyle çalışmaması gerekiyor. Elektrik, yani iman gücüyle olan biz almadık da. Şimdi bakalım buraya basınca mı çalışıyor bu? Dönüyor. Direkt bayağı dönüyor. 3'te dönsün. Ben 3 sayısını severim. Bilmiyorum bir anlamı var mı ama 3 sayısı hep hoşuma gitmiştir yani. Şimdi ben bunu böyle karıştırıyorum. Ne olacak bu şimdi böyle? Daha hızlı yaparsam olmaz ya. Bir bakayım abla ne yapacak? Ablanın yumurtası daha güzel duruyor. Daha çok durdu. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra diyor içine bir bardak yağ diyor koyacağız diyor. İnşallah olur. Ya benimki niye böyle az gibi oldu ki? Onunki daha güzel gözüküyor. Tamam, iyice karıştıralım böyle. Bakalım işin sonunda ne çıkacak, çok merak ediyorum. İnşallah bir şeye benzer yani. Tamam, bunu yaptık. Abla şimdi ne yapıyor? Dur. Abla senin 3 tane yumurta attı. Şekeri attı. Bir su bardağı sıvı yağ. Tamam. Bak, bunda bir şey var bunda. Neyse. Şimdi bunu yaptık. Yaptıktan sonra kankalar içine ne koyacağız biliyor musunuz? Videodan kopya çektim. Bir bardak sıvı yağ koyacağız. Bir bardak sıvı yağ. Şimdi sıvı yağımız sıvı yağın heyecanından haberim yok gibi daha. Oğlum sıvı yağ oradaydı. Sıvı yağ nerede? Bu önümdeymiş. Bu sıvı yağın ne olduğunu bilmeyenler için böyle çişe benziyor ama bu bir sıvı yağ. Şimdi bunu açacağız. Bir bardak. Böyle bu bardak yani. Bardak da böyle oluyor arkadaşlar. Su bardağı, bizdeki su bardakları biraz insanüstü olduğu için ben böyle yapacağım. Tamam, şimdi bunu içine döküp karıştıracağız değil mi? Dökerken şey yapmadım. Videoya çekmedim. Neyse, siz dökerken çekmişim gibi şey yapın. Şimdi döktük arkadaşlar içine. Şimdi bir bardak süt koyacağız. Aynı bardaktan koysam olur mu? Bence olur. Şimdi bakın. Bu bir bardak. Tamam mı? Bir bardak da süt. Böyle içine koyuyoruz. Bir bardağı. Tamam. Bunu koyduk. Bu arada cidden erkekler için böyle bir rehber lazım. Ben buna kanaat getirdim. Ben yapamıyorum çünkü. Böyle bir anlatan adama da denk gelmedim işin aslı. Lan yağlı elimle şeye dokundum. Neyse. Böyle anlatan bir adama da denk gelmedim işin aslı. O yüzden ben bu romanlarım için anlatıyorum ve siz de artık kek yapabileceksiniz eğer bu deney başarılı olursa. Tamam, şimdi karıştırmaya devam edecekmişiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce makineyi açıyoruz. Bak. 2, 3. 3'e getirdim. Bak şimdi bak. Nasıl karıştıracağım bak. Bak görüyor musun? Bu bir şey olacak herhalde. Karıştır diyor. 2,5 su bardağı un koyacağız bunun içine biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar. Gitgide artıyor ha. Olacak mı acaba arkadaşlar? Tamam, şimdi arkadaşlar unumuzu ele alıyoruz. Unumuz nerede? Unumuz buydu. Bu un. Sizin orada farklı olabilir. Benim genelde YouTube'um Türkler için açık. Biz Almanya'da aldığımız için. Şimdi çok büyük bir sorunla karşıyayım. Bu un nasıl açılır abi? Bunu ben de bilmiyorum. Şöyle bir şey yapsak ne olur? Hop. Şöyle. Mesela Karol'ün evde yok. Mutfağı dağıtırsak en azından dayak yemeyeceğiz. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz abi. Tamam mı? Hadi koçum. Hadi koçum. Gelirsin. Yaparsın. Hadi la. Evet. Ay bir dakika. Ben ayvayı yedim bundan. 2,5 tane atacakmışız yani. Ayvayı yedik. 1. Yarısı içinde kaldı. Tamam, 1 bu. 2 geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Hazırız kaptan.
Denizde yaşar ham bir süngerdir. SpongeBob SquarePants. Hadi yapıyorum ha. Şaka maka. İkinci bardak bu arkadaşlar. İkinci bardağa bak içine atıyorum. Sonra yanlış bir şey olursa demeyin bardağı içine atarken göstermedi bilmem ne. İkinci bardağı attık. Şimdi üçüncü bardakta sıra. Üçüncü bardak derken bunu yarım koyacağız bu seferkine arkadaşlar. 2,5 bardak dedi çünkü. Nefis bir şey tarifleri ablamız. Tamam. Bunu da ekledik mi içine? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? YouTube'a gidiyoruz. Hemen videoya bakıyoruz. Teyze ne yapmış? Bir paket kabartma tozunu da ilave. Kabartma tozu bir paket. Vanilya şeker. Bu değil. Bu ne? Baking pulver. Bu. Bak bu kabartma tozu. Şimdi böyle sallıyoruz önce. Bunu da Nescafe'den biliyorum. Nescafe hep yukarı toplanır ya. Böyle önce paketin altına bir gidecek. Sonra bunu cart diye yırtıyorsun böyle. Kabartma tozunu araladın mı? Bak böyle araladın. Şimdi lak içine yapıştırdın. Tak vurdun. Şimdi ne yapacağız? Vanilya şekeri atmadık. Vanilya şekeri atmıyoruz mu? Abla. Vanilya ve bir paket kabartma tozunu da ilave. Tamam. Vanilyayı da atacağız. Vanilya nerede? Vanilin burada. Bunu da atacağız içine. İnşallah doğru anlamışımdır. Bunu da aldık. Bir paket dedi. Burada. Bir paketi aldık arkadaşlar. Bu bir paket vanilin. Herhalde o attığı vanilya bu oluyor yani öyle tahmin ediyorum. Şimdi ben deniyorum siz denemeyin diye. Bunu yırttık attık mı? Nasıl ayırıyorduk? Hoppa. Koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? CS'den bildiğiniz üzere pistolu aldık arkadaşlar. Silahı. Tutuyoruz. Siper alıyoruz. Karıştırmaya... bak nasıl karışıyor. Fenayım ha. Ben yapıyorum oğlum bu işi. Doğan Usta. Bak görüyorsun değil mi? Şimdi ben buna neler yapacağım neler. Bak, ayrı kap mı? Bana böyle bir şey denmedi. Ayrı bir kabın içine dökecekmişiz hazırladığımız şeyin bir kısmını. Ama bir kısım ne oluyor yani? Yarısı mı şeyi? Ne yani? Bir kısım neyi yani? Tamam şey için. Bir dakika. Evet arkadaşlar çırpma kısmımıza çok hızlı oldu dur. Evet çırpma kısmımıza geri döndük. Şimdi bunu çırpıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci bir şeye ihtiyacımız var. Kaba ihtiyacımız varmış. Kek kalıbı haricinde. Şimdi ikinci kap nereden çıktı? İkinci kabımız da bu olsun hadi. İkinci kabım şekil oldu ama. Tamam ikinci kabımı bir saniye. Bu iyice karıştı bence ama. İkinci kap gümüş. Hamam tası gibi. Bayağı kabar. İyice şey oldu. Şimdi ikinci kabımıza birazını boşaltıyormuşuz. Ablamızın dediğine göre ama biz erkek olduğumuz için bize birazcık net bir bilgi vermen lazım abla. Şimdi birazı ama ne kadar birazı yani. Burası önemli bir detay benim için. Ben çünkü birazından ne anlayacağım bilmiyorum. Yarısını mı dökeyim? Bir kısmını mı dökeyim? Dur şu kenarları karışmamış. Buraları iyice alalım. Yani birazını mı dökeyim? Çok yaklaşmışım. Yoksa yarısını mı dökeyim? Biraz şimdi benim birazım biraz farklı mesela. Onu keşke daha net bir şekilde söyleseydin. Ama ben şimdi göz kararı böyle bir döküş yapacağım oraya. Hani brocanlarımı bırakmamak için, mağdur bırakmamak için ben bir deney faresiyim şu an. Ben deniyorum. Eğer olursa brocanlar da deneyecek benimle beraber. Benim tarifim üzerinden. Alper bak annene kek yapmak istersen ünlü Profesör Doğan ya da Anıl sen Alper'e ve annene kek yapmak istersen ünlü profesör beni dinleyebilirsin. Şimdi tasımız böyle arkadaşlar. Videomu genel olarak siz izlediğiniz için başka arkadaşlarım da izliyor ama siz benim en büyük destekçimsiniz. Bütün videolarımda varsınız. Çok teşekkür ediyorum size. Lan kakao nerede? Şimdi kakaoyu benim ne kadar atmam lazım? Bir de öyle bir detay da var. Ama önce hamuru dökelim. Birazını döküyoruz arkadaşlar. Bu biraz uygun bence. Bu biraz yani. Biraz daha mı dökseydim acaba? Hayır, biraz daha dökelim. Tamam. Bu biraz uygun arkadaşlar. Şimdi ben bu şey oldu hep. Ziyan olacak. Dur ben bunu bir kaşık alayım. Ya şöyle saçma bir görüntü oldu şurada. Ve şimdi benim bunu düzeltmem lazım. Şimdi buradan bir kaşık alıyoruz arkadaşlar. Hop tak içine vurduk.
Şimdi bunun içine kakao atacağız arkadaşlar. Böyle bir görevimiz var. Kakao için inşallah birazcık diye bir ölçü vermemiştir. Şimdi bakalım ne kadar kakao atacağız onu izleyeceğim. Size söyleyeceğim, tamam mı? Hazır mısınız kanka? İzliyorum. Dur. Ne kadar kakao atıyoruz abla? Kek kalıbının içine 2 yemek kaşığı, okey. 2 yemek kaşığı. Ha, bu çorba da kaşığı oluyor ama yemekte de kullanıyor. Çorba da yemek sonuçta. Şimdi bunu alalım. Batırdık mı için? Oh. Bir dakika. Benim, ya şimdi ben mesela biraz hayvan olduğum için böyle yiyorum mesela bu. 1. Bu ölçüleri teşke net verseniz ya. 2. Tamam attık. Şimdi mikserimizi açıyoruz arkadaşlar. Tekrardan. Bunu bir güzel çırpacağız. Demin spoiler yedim, onu izledim yanlışlıkla. Şimdi bunu bir güzel çırpacağız, tamam mı? Bu arada Özdilek'ten izleyen arkadaşlarım varsa da teşekkür ederim destek olduğunuz için. Lan ne oluyor? Dur. Çok hızlı oldu bu. Bu hamur az oldu sanki bunun için, ha? Gel bakayım yavrum. Bu hamur bence az oldu. Birazcık daha dökelim biz ya. Bu hamur birazcık az olduğuna kanaat getirdim ben. Değil mi? Bu hamur biraz az. İşte bak ben sizin için yapıyorum. Çünkü abla birazcık dediği için birazcığın ne kadar olduğunu ben bilemiyorum. Hadi biraz daha dökelim. Nasılsa karıştıracağız. Tamam. Bu sefer beyaz az kaldı. Bu işte bir gariplik var ama. Hadi dökül koçum iyice içine. Siyahla beyazı ayıran çizgi. Ölümle ayıramaz ki. Korkutmaz bizleri musallat taşı. Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Buradan da Beşiktaş'a sevgiler. Tamam, bunu karıştırdık. Böyle bir yemek tarifi videosu var mı? Hiç denk geldiniz mi yani? Bu bayağı ağırlaştı ha. Çok ağır bir yemek olacak bence. Hop. 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 Hop 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 hop. Bak nasıl karışıyor. Güzel değil mi? Yapıyorum ben bu işi ya. Ben bu işi yapıyorum. Aga. Bak. Bir de Türk erkeklerine derler ki, ben bunu yüzüme çevirip de söyleyeceğim. Bence bu iyice karıştı arkadaşlar. Çeviriyorum. Bir dakika. Ben bu mikseri nereye koyacağım? Tak. Tamam. Tak. Hadi koçum. Bu sallanmasana orada ya. Sinir oldum ha. Tamam. Şimdi. Hop. Evet arkadaşlar. Bak bir de millet Türk erkeklerini beğenmiyor arkadaşlar. Sen Türk erkeğini nasıl beğenmiyorsun? Bak ben resmen karım için kek yapıyorum. Bunda video kapak fotoğrafı yaparız. Tamam. Lan dökülmedi değil mi? Heh. Şimdi ablamız ne diyor? Bakayım, biz karıştırdık iyice. çırpalım. Tamam, çırptım ben. Tamam. Çırpıyor abla. Hala çırpıyor. Onu izliyorum şu an. Önceden güzelce yağladığımız kek kalıbının içerisine sade hamurun bir kısmını boşaltıp Ya bak şöyle tariflerden ben nefret ediyorum ya. Önceden güzelce yağladığımız. Oğlum sen bana yağla demedin ki, ben niye evde yağlı kek kalıbı mı tutacağım ben? Diyor ki önceden güzelce yağladığımız kek kalıbını. Ben öyle bir şey yapmadım şahsen. Sen yani normalde biz bunu evde yağlayıp mı tutuyoruz arkadaşlar? Bir bilginiz var mı? Aa bak. Ufa gören masum köylü. Tamam şimdi önceden güzelce yağladığımız çok garip bir konuşma. Güzelce yağlamak ne? Yağlarsın işte. Güzel var, şimdi güzelce yağlayacağım arkadaşlar için. İnşallah bu yağ oluyordur. Çok mu döktüm lan? Oh yeah. Kek yağlıyoruz. Kalıbı yağlıyoruz. Ya güzelce yağlamak nasıl oluyor ya? Nasıl güzelce yağlayabilirim ki yani, böyle egzotik bir yağlama mı olacak? Tamam. Yağlıyorum. Evet, güzelce yağladık. Şöyle güzelce kavruyorsunuz arkadaşlar. Güzelce yapmanız lazım. Böyle nazik, bak ellerini böyle tık tık diye gezdireceksin. Kek kalıbına masaj yapar gibi, tamam mı? Bütün şu aralıklara şöyle elinizi süre. Kekinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Dur tepesine de sürelim. Oh. Yani güzelce tanımı bu herhalde. Kek kalıbını yağla de işte. Güzelce niye yağlıyorsun? Tamam. Elime bak ne biçim oldu ya. Şimdi güzelce yağladığımız kek kalıbını yatak odasına götürüyoruz. Saçma sapan video yapıyor. Neyse, ablama ben bir şey demiyorum. Ablam olmasa kek yapamayacağız. İyi ki varsın abla. Ben şimdi elimi yıkayayım bir. Bu kadar yağdan nasıl arınacağım bilmiyorum ama bir arınmaya çalışıyoruz şu an. Tamam. Hop. Evet. Şimdi
Şimdi elimizi kuruluyoruz. Bu arada ben bu bezi her şey için kullanıyorum. Karo beni vuracak en son. Şimdi el kurulama bezi. Bazen burayı siliyor falan. İşte bir erkeği mutfakta yalnız bırakınca böyle oluyor galiba. Neyse şimdi abla ne diyecek? Telefon nerede? Aa, ben yağlı şey elimle tuttum yine. Telefon arkadaymış. Neyse. Elimizi silelim tekrardan. Tamam. Şimdi abla bakalım ne yapıyor. Önceden tamam döküyor böyle güzelce. Ardından hazırladığımız kakaolu hamuru da sade hamurun üzerine gelecek şekilde yavaşça Başka yere gelme olasılığı mı var? Kek kalıbı sanki şey çok garip ya. Dur ben de onun gibi anlatacağım. Ben de o ablamız gibi anlatacağım. Brocanlar ben test edildim. Sizin de edilmeniz lazım. Şimdi bak. Dur. Ha. Şimdi bak kankam. Ne yapıyoruz biliyor musun? Önceden dur. Ha şu şurada dursun. Biliyorsunuz ki bu önceden yağladığımız güzelce, pardon yanlış cümle kurdum. Önceden güzelce yağladığımız kek kalıbı arkadaşlar. Şu arkadaş. Bunu yatak odasından getirdikten sonra üzerine şu beyaz kek şeyimizi döküyoruz. Bak. Döktük mü? Şimdi döktük mü arkadaşlar? Biraz farklı oldu sanki benimki ama biraz daha dökeyim. Bu benimki az oldu sanki ama sonra diyor ki üzerine gelecek şekilde, ya başka yere gitme olasılığı yok zaten ama üzerine gelecek şekilde kakaoyu dökme. Oğlum kakao kurudu mu lan? Gelsene oğlum. Aha kakao üzerine gelecek şekilde döktük mü arkadaşlar? Hemen bunu doğrultuyoruz. Ondan sonra üzerine bir tur daha mı geçecek? Ne yapacak? ezelim. Hemen bakıyorum. Bu şekilde iki hamurda bitinceye kadar bir Ha böyle iki hamurda bitene kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bunu yakın çekim yapmak istiyorum. Güzel gözüküyor. Bak bak. Böyle üzerine döküyoruz. Ama güzelce yağladığımız kek kalıbının. Tamam mı? Oh. Şimdi şunu biraz uzaklaştıracağım. Kamerayı şöyle bakalım. Ha şuradan çekiyor ya. Buradan yapsam daha iyi değil mi? Şimdi bunu, çünkü demin çok dipten oldu. Göremediniz iyice. Siz göremeyince benim içim rahat etmiyor. Şimdi bunu hadi la. Biraz benimkisi şey oldu. Ya bunun ortası delik. Ya bu biraz şey oluyor. Beni yanıltıyor bazen. Şurada boşluk kaldı. Oo tamam. Şimdi bunu aldık mı arkadaşlar böyle? Gel koçum. Hop. Ondan sonra beyazı tekrardan beyazı çabuk. Bizim hamur biraz çikolatalı fazla oldu bak galiba. Elimden kayıyor. Biraz şöyle döküyoruz. Tamam. Şimdi tekrar. Bizim kek biraz farklı olacak galiba arkadaşlar. İlk deneme ne yapalım? Sonucu da göstereceğim size. Hani ablanın tarif işe yarıyor mu yaramıyor mu? Ben vallahi verdiği ölçülerle yaptım. Ben anlamam. Ben ablanın verdiği ölçülerden çıkmadım. Abla ne dediyse o. Tamam. Şunu şuraya hop diye kırpıyoruz. Abla bir tek şu hareketi yapmıyor. Bu da erkeklerin şöyle yapma hareketi gibi yorumlayabilirsiniz. Şimdi beyaz. Oğlum Beşiktaş bayrağına döndü bu. Hadi koçum gel yaparsın. Bizimkisi biraz farklı geliyor. Ablankisi akışkan sanki. Benimki niye böyle oldu ya? Neyse. Ay yere döktüm. Üzerine bir daha bunu döküyoruz. Hadi koçum. Ya öyle bir şey o. Bu akışkan bile değil ki. Kurudu lan. Daha var ama orada. Hadi koçum. Hadi yap. Bak. Oy. Bizim acaba bir mikserden mi geçirsem tekrar akışkan olsun diye bilmiyorum ki. Ben bunu bir miksere tutayım yine ya. Bunda bir gariplik var. Çünkü var içinde normalde. Bilmiyorum niye gelmiyor. Bak o akışkanlığı gitmesin istiyoruz biz. Hop. Tamam. Şimdi bunu kameraya vurdum. Bir daha dökmeyi deneyelim. Komiser hiç gelmiyor. Çok garip bir şey oldu bu. Koçum hadi ben en iyisi bir kaşık yardımıyla yapayım. Bu çok kurudu çünkü. Lan kaşık yavru. Lan Dilara bana yardım edecekti sözde. Hadi koçum git aşağı. Git aşağı git aşağı. Oğlum yer çekimine meydan okuyan kakao yaptım ya. Çok yorucu. Şimdi bir kaşık daha alıyoruz. Renkler birbirine karışmasın diye güzelce yağladığımız, şaka yaptım yağlamadık. Şimdi oy. Şimdi bunu böyle güzelce döküyoruz. İnşallah olur. Tamam bunu güzelce döktük mü? Beyazın içine beyazı attık. Şimdi bir daha. Abla şimdi nasıl yapıyor? Ben merak ettim ablayı. kalıbımızı dolduralım. Ablada da mı böyle oldu? Hazırladığımız
Kıvamının aşağı yukarı birbirine eşit olması gerekiyor. Aksi halde kakaolu hamur kendi tabanından doğru çökecektir. Bu yüzden kıvamlarını eşitlemek için sade hamura da bir kaşık kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Ne? Abla bunu şimdi mi söylüyor? Abla yaptıktan sonra anlatıyor. Gösterebilir miyiz? Ben daha böyle yaptım. Yapacak bir şey yok. Yarı yarıya olsun. Ne yapalım? Kakao dibine çökebilirmiş arkadaşlar. Isıttıktan sonra değil mi? Ha. Ama senin kekin bir dakika nasıl oldu? Ha, sadece yarısı da oldu onda da. Tamam. Pişme süresi 160 dakika diyor ve pardon 160 derece 50 dakika. Tamam, bunu da döküyoruz arkadaşlar. Ya bu videoyu bizim Özlek'te Anıl diye benim bir arkadaşım vardı. Onu izlemesini istiyorum. Niye bilmiyorum ama inşallah izler yani. Aklıma o geldi. Niye geldi bilmiyorum. Yani benim tarif biraz farklı oldu arkadaşlar. Ya ablanınki gibi akışkan olmadı benimki. Tabii o muhtemelen anne, onun eli alışkın. Tamam, bu bitti sanki ya. Hadi gel koçum. Benim zaten aynı kıvamda sayılır aslında. Tamam, bunu buraya atıyoruz arkadaşlar. Bu bitti. Hadi koçum sen buraya. Ablada da yarısı doldu. Bende de yani yarısı gibi bir şey doldu. Hadi koçum damla bakayım. Acısa da öldürmez. Sonucu cidden merak ediyorum. Ne çıkacak bunun içinden? İnşallah güzel olur. Kakaomuzu üste atıyoruz arkadaşlar. Bu profesyonelce bir dokunuş, tamam mı? Bu bir sanat. Bu bir art. Şöyle hepsini sıyıralım. Ben çikolatayı... Oğlum benim bunu yiyesim geliyor. Hadi koçum. Tamam. Şimdi çiğ hamur, çiğ yumurta, her şey iç içe. Ben küçükken bunu yiyordum, biliyorsunuz mu? Babaannem yapardı, ben alır yerdim böyle. Demek ki ben çiğ yumurta yiyormuşum ve babaannem de bana veriyormuş. Kadın ne bilsin gerçi. Gerçi kadın yapıyor, nasıl ne bilsin. Ama olsun. Tamam, ama o zaman daha zayıftım. Çok ilginç. Demek ki çiğ yumurta kilo yapmıyor arkadaşlar. İnsene. Yapıştı. Ya bunu parmağımla atsam ne olur? Parmağıma yapıştı. Heh. Yani şu garip şeyler deniyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi size çok önemli bir ölçü vereceğim arkadaşlar. Evet. Ay, dur, yanlış bezi aldım. Bez nerede? Ha, burada. Evet arkadaşlar. Güzelce yağladığımız kek kalıbını elimize alıyoruz, tamam mı? Güzelce yağladığımız kek kalıbını elimize alacağız şimdi arkadaşlar. Tamam. Güzelce yağladığımız kek kalıbını elimize alıyoruz. Şimdi devamını göstereceğim size. Önce elimize almıyoruz, pardon. Önce bunun ayarlarını yapıyoruz. Şimdi ben bunu altlı üstlü yansın diyorum. Abla 180 mi dedi? 150, 160 dedi. 160 santigratta. 160 santigrata alıyoruz. Bunu açıyoruz. İçindekileri çıkartıyoruz. Sizinkinde de içinde bir şey olabilir. Onu koyacak yer kalmadı. Error veriyorum. Dur bir dakika. Şuraya koyuyoruz. Panik yapmayın. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle içine koyuyorsunuz. İşin sonunda ne çıkacak bilmiyorum. Bunu da kapatıyoruz böyle. 50 dakika zaman tutuyoruz. Şu an saat kaçmış? Şu anda saatimiz bir dakika. Şu anda saatimiz 17.02'yi gösteriyor. Bakalım kek çıktığı zaman nasıl çıkacak? Olarak mı çıkacak? Başka bir şey olarak mı çıkacak? Gerçekten merak ediyorum. Bakalım, dediğim gibi sürpriz sonlu olacak gibi hissediyorum. Ben bu yaratığın keke döneceğine emin değilim şahsen. Üstüm başım battı benim. Bu yaratığın keke döneceğine emin değilim. İnşallah kek olur. Çünkü Caroline ve Hannes'a, Caroline'in kardeşi, kek sözü verdim. Bugün kobay faremiz Caroline olacak. Ailesine de belki ikram ederiz. Eğer ki zehirlenmezlerse hafta sonu tekrar yapacağım ailesine. Tabii eğer kek olarak da çıktığını varsayıyorum. Kek olarak çıkmazsa zaten o zaman halimizi o zaman bilmiyorum nasıl olacak. Neyse kankalar. Şimdi 50 dakika sonra görüşmek üzere. Saat kaç? Bakalım. Atalı 1 dakika oldu ama 1-2 dakikadan bir şey olmaz bence. Şimdi kronometreyi açıyoruz. Saati açıyoruz. Saat. Hop. Başlat.
Evet, kronometremizi açtık. 50 dakika. Sizin de telefonunuzda muhtemelen vardır. Yoksa da Play Store üzerinden indirin. Eğer Play Store'da da bulamıyorsanız artık sizin farklı alternatifleriniz varsa oradan da indirebilirsiniz. O zaman şimdilik tschüss. 50 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 50 dakikamız oldu. Şimdi kekimizi kontrol edelim. Acaba keke benziyor mu? Evet, o müthiş müzik. Dur fırını kapayım da ben efekt verirken kek yanmasın. Evet, şimdi dışarıdan baktığımızda bir şey görmüyoruz çünkü fırını kapattık. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bir koku var ama bu arada ortalığı biraz dağıttık. Karolin gelmeden onu toplamam lazım. Lan keke benziyor ha. Söyleyeyim mi? Keke benziyor. Keke benzemesine şaşırdım yani. Niye şaşırdım bilmiyorum. Kek yapıyordum sonuçta. Ova! Sıcak. Şimdi bunu buradan ayırmamız lazım. Bunu da ablamız nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Bir tane tabak alıyordu. Şimdi ben burayı toplayacağım. Etrafın kusuruna bakmayın. Özür dilerim. Çok dağıttım. Evet. Kamerayı tuttuk. Tamam. Lan oğlum düşmesene. Şöyle mi yapsam acaba? Böyle belki daha az düşer. Ben böyle yaparsam... tamam böyle. Tamam şimdi. Bir tane servis tabağına ihtiyacımız var kankalar. Servis tabağını alıyoruz. Evet, servis tabağını aldık. Eğer yetişirse bu videoyu da bugün yüklemek istiyorum. Evet, şu eldivenler olmadan dokunmayın. Yanarsınız. Şimdi abla diyor ki piştikten sonra diyor. Pişti ya şimdi. Bunu ters çeviriyoruz. Böyle dur tabağı kırmadan çeviriyoruz. Güzelce yağladığımız kek kalıbımızı tokatlıyoruz. Metalci ruhumuzla. Ama işin kötü yanı ben bunu keki nasıl ayıracağım lan? Tabağı kırmayak şimdi. Yani ayrılmıyor arkadaşlar. Bunun içinden yiyeceksiniz artık. Ben o videoya bir bakayım geliyorum hemen, tamam mı? Bugün bir de izin almıştım işte. Sen Türkiye'ye ne zaman gideceksin kanka? Henüz belli değil ama işte ben tam zamanlıya geçtikten sonra herhalde yıllık izin birikmeye başlayacak. Tahminim Eylül falan iyi olur gibi düşünüyorum ya. Batuhan'la konuştuk. Dedim ne yapacaksın? Diyor kimse bana söylemiyor ki. Oğlum dedim adam gruba yazdı ya. Neyi kimse bana söylemiyor ki? Yani benimle plan yapmıyor ki kimse dedi şey olarak. Gruba yaz işte, ne yapalım? O grupta yoktu ya, sonra dedim adam gruba yazdı, senin çıktığını görmemiştir ki dedim. Gelince gidersiniz, o şeyi görmek istiyor senin. Alper mi görmek istiyor? Yazmış diyor. O zaman da gider, beni çağırdı da dedi gelsen o ayda, dedim valla ben gelemem kanka, çok zor dedim yani. Çünkü çalışmıyorum ya. Aslında belki ucuza bilet bulabilirsin belki ama bilmiyorum. Kanka şeyden zor, ben çalışmıyorum şu an. Bir tek Karolin'in maaşını var bizde yani. Sana maaş bağlanmadı mı daha? Evet arkadaşlar, kekimiz bitti. Bir dakika. Evet arkadaşlar, kekimizi yaptık. Fırından çıkarttım. O sahneyi çekemedim çok. Belki de çektim, tam hatırlamıyorum. Çektiysem ekleyeceğim. Çekmediysem direkt kek bu işte. Bu tarafı daha güzelmiş. Kek bu. Haydi görüşürüz. Yeni videolar için takip etmeyi unutmayın kankalar.